Şimdi ilk defa bir günümüz denizde geçecek. O yüzden gemide ne yapılır? Kim için uygundur? Neleri bilmelisiniz? Yeme içme nasıldır? Eğlence nasıldır? Hepsini anlatmak istiyorum. İşte gemideki en ilginç şeylerden bir tanesi 15. katta isterseniz böyle sörf yapabiliyorsunuz. Şu anda geminin en arka kısmından size ilk defa böyle bir kare gösteriyorum. Hani gemide ne yapacaksın 3 gün 5 gün bir hafta deniyor ya. En güzel masalardan birini de görüyorsunuz. Şimdi izlerken fark ettim. Bakar mısınız manzaraya ya? Jacuzzileri gösterelim. Şu an geminin en önündeyiz. Sizlere iyi seyirler. Bana da harika bir gemi yolculuğu olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar, beyler ve sevgili çocuklar. Ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun bu yüzen şehrindeki gezime, yolculuğuma hoş geldiniz. Böyle janjanlı bir giriş yapmak istedim. Şu anda okyanusun ortasında Malezya, Endonezya taraflarında bir yerde 16 katlı bu yüzen şehirle geziyoruz. Bugünkü videoda size gemide bir gün nasıl geçer onu anlatmak istiyorum. Çünkü bugün hiçbir yerde durmayacağız. Böyle şaşalı bir koridorumuzu ve alışveriş noktamızı görüyorsunuz. Buradan yolculuğumuza başlayacağız ve akşama kadar gemide ne yapıyorsak hepsini sizlere anlatacağım. Ne yapıyorsunuz? Niyeyse bende bugün çok mutlu bir enerji var. Artık yavaştan geri dönüyoruz. Hatırlarsanız ilk bölümden itibaren sizlere Singapur, Malezya ve Tayland'da ayrı ayrı bölümlerde sadece 80.000 TL ödeyerek uçak bileti dahil vizesiz bu Güneydoğu Asyalı ülkelerini bu devasa gemiyle gezmenizi ve bilmeniz gerekenleri tek tek satır satır anlatmıştım. Sonra gittik, her uğradığımız durakta bölümleri yaptık. Şimdi de artık Singapur'a geri dönüş vakti. Gemi 3 gün boyunca her durakta durdu. Adaları bize gezdirtti. Şimdi ilk defa bir günümüz denizde geçecek. O yüzden gemide ne yapılır? Kim için uygundur? Neleri bilmelisiniz? Yeme içme nasıldır? Eğlence nasıldır? Hepsini anlatmak istiyorum. O yüzden sizlere iyi seyirler. Bana da harika bir gemi yolculuğu olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Havanın güzelliğine bak. Bugün güzel olacak demiştim ya. Hava bile bizim yüzümüze güldü sonunda. Kaç gündür böyle bulutlu, yağmurlu derken artık geri dönüş yolculuğumuzda pırıl pırıl bir havadayız. İnsanlar bakın gemide ne yapıyorlar? Gündüzler nasıl geçiyor? Çocuklarıyla, aileleriyle bu yolculuk esnasında nasıl zaman geçiriyorlar? Buyurun. Tam da böyle işte. Burası açık havuz kısmı. Böyle akşama kadar yüzüp takılabiliyorsunuz. Şu sol tarafta çocuk oyun alanı, küçük havuzlar, zaman geçirebilecekleri alanlar var. Şöyle arkaya doğru gidelim. Çünkü ben size o arka tarafı gündüz hiç göstermemiştim. Hadi gel. Ya şu olay çok ilginç. Yani geminin 90 metre yukarısına kadar sizi şu vinçle çıkartıyorlar. Oradan manzarayı izliyorsunuz. Ama ben hareket ederken bunun açıldığını görmemiştim. İlk defa görüyorum. Hava güzel diye açtılar muhtemelen. Belki ona yine çıkarız. Bir de seyir halindeyken görürüz. Şimdi koşu pistlerindeyim, yürüyüş pistlerindeyim. 1 kilometrelik alan burası. Böyle geminin etrafından dolaşa dolaşa bir günümüzü geçirelim. Hem de bir yandan yürüyüş yapalım. Şu anda geminin en arka kısmından size ilk defa böyle bir kare gösteriyorum. Bakın o kadar büyük ki arkada resmen şelaleler oluşuyor. Ve her tarafta gördüğünüz sizinle beraber gelen yük gemileri var. Dünya deniz ticaretinin %25'i buradaki Malekka Boğazı'ndan geçiyor. O yüzden bir dünya gemi de size eşlik ediyor oluyor. Şuralarda oturup manzara keyfi yapabiliyorsunuz. Etrafa bakınca çok bir şey görmeseniz de seyrin kendi bile çok keyifli. Ve burayı hadi gelin ilk defa birlikte keşfedelim. Gemi yolculuğu süper ya valla. Ben çok seviyorum bu gemi yolculuklarını. İşte gemideki en ilginç şeylerden bir tanesi 15. katta isterseniz böyle sörf yapabiliyorsunuz. Tabii çok kısa oluyor süreleri bunu yapmak için. Ama insanlar bu süreyi bekleyip en azından tecrübe etmeye çalışıyorlar. Daha önce hiçbir gemide görmediğim iFly diye geçen şu uçma olayı var ya. Bunu da burada yapabiliyorsunuz. Bunu nasıl akıl ettin mesela? Baksanıza ya. Ortam bu. İster uçuyorsun, ister
yüzüyorsun. Şahane. Hiç kolay değil yalnız, değil mi? Yani göründüğü gibi değil arkadaşlar. Çok şiddetli bir su fışkırıyor sonuçta. Ayağa kalkan yıkılıyor, kalkan yıkılıyor. Bak şu kadın bayağı hırslı. Bakalım denince olacak mı? Bak, baksana ne yapıyor? Hiç öyle kolay göründüğüne bakmayın. Bunun da özgürlüğü, keyfi bir başka arkadaşlar. Hani olabildiğince her şeyi sonuna kadar da anlatacağım. Umarım beğeniyorsunuzdur. Ama şöyle bir arkaya doğru gelip biraz manzaranın keyfini de ben çıkartayım. Bence gemideki en güzel masalardan birini de görüyorsunuz. Şimdi izlerken fark ettim. Bakar mısınız manzaraya ya? O zaman şimdi Instagram'dan da paylaşacağım. Bir hayalin peşinden bakarsınız. Bu masada kiminle olmak isterdin? Ona gönder masası olsun bu. Şahane. Allah'ım hava da çok güzel. O kadar yükseldi ki modum. Yani her gemide bunu zaten size anlatıp şaşırmaktan bir hal olmuştum. Bakın bunda da var. Kaya tırmanışı yapıyorsunuz. Bunun eğitimini alabiliyorsun. İstersen de böyle birkaç kez denemek için, yalandan fotoğraf çektirmek için böyle bir hizmet de veriyorlar. Bayağı yüksek yani, ekranlarınızda ne kadar görüyorsunuz ama bir 10 metresi var. Sıkılamazsın ya, imkansız yani. Hani gemide ne yapacaksın 3 gün, 5 gün, bir hafta deniyor ya. Bir de böyle harika yol arkadaşınız varsa, arkadaşlarınız varsa imkanı yok. O yüzden canlı canlı görüyorsunuz işte. Bak şimdi de burası dış kısımlarda. Bir de iç kısma bakalım, gelin. Çok rüzgar var bu arada. Lütfen buyurmaz mısınız? Oh, buz gibi. Benim bir de anlamadığım şey şu. Bu kadar büyük bir gemiyi nasıl bu kadar serin tutabiliyorlar? Gerçekten helal olsun. Üşüyorsunuz resmen. Ve şu an bulunduğumuz alanda Luna Parklar, oyun alanları, basketbol oynayabileceğiniz yerler. Böyle insanlar çocuklarıyla gelmiş. Aileler diyordum ya. Özellikle sizler için çok uygun gemi işi diye. Bakın, gelip çocuklarınızla böyle oyun oynayabiliyorsunuz. Basket oynamak ister miyiz? Burası da basket sahası. Ve efil efil böyle buz gibi bir ortamda sporunuzu yapabiliyorsunuz. Çok beğendim. Aktivite olarak çok iyi gemi. Bir dünya etkinlik var ya. Adamlar yapmış. Devam. Şu an bu zemin basket sahası. Ama akşam 9 gibi az önce arabaları gösterdim ya yürürken yanımdan. Yanımda duruyorlardı. Çarpışan araba pisti oluyor. Luna Park oluyor burası. Ama gelmişken birkaç ısınalım, gel. Çocukları bırakmış oyun oynuyorlar, ne güzel ya. Hangi saha hangisi? Ortalık karıştı, dur. Abi ben de atabilir miyim? Biz de eskilerdeniz. Devam. Yaz. Bu sayı hala kanala abone olup like atmayanlara gelsin. Kaç hadi gidelim. Abi gemi işi çok sıkıcı ya. Yapacak hiçbir şey yok. Sakın gemi turu yapmayın. Girişi gibi oldu. İsterseniz arkadaşlarım size bir şey göstermek istiyorum. Bakın bu markanın uygulaması Royal Caribbean'la geldik biz buraya. Onlar davet etmişti zaten. İlk bölümde anlatmıştım size bunu. Uygulamadan istersem her şeyi görebiliyorum, biliyor musunuz? Mesela bugün bakın hangi saatte nerede ne var. Teker teker görebiliyorsun. Yeme, içme, restoranlar, etkinlikler, aktiviteler. O yüzden planı aslında sen yapmıyorsun. Yapılmış plandan seçiyorsun. Bunu da çok iyi düşünmüşler. Etkinlik ve yeme içme anlamında da çok böyle alternatif olan bir yer. O yüzden eğer gemi turuna gelecekseniz uygulamayı da didik edin. Hatta bakın bizim şöyle kartlarımızda DX yazıyor ya, Deluxe paket bu. Mesela içecek paketi alıyorsunuz. Önceden örnek veriyorum. Daha uyguna denk geliyor. Sınırsız içkidir, alkollüdür, alkolsüzdür, her şeyi içebiliyorsunuz. Bu gemi yolculuklarında bence çok kritik ön hazırlık aslında bilgisidir. O yüzden kesinlikle bir gün gemi yolculuğu yaparsanız uygulamayı indirin önden, inceleyin, ona göre plan yapın. Devam. Bak bu odayı ben de ilk defa gördüm.
Bitmiyor ki, her gün her kattan bir şey çıkıyor. Burada gelip oyun oynayabiliyorsunuz. Ama ücretli mi ya bunlar? Ücretli galiba. Ha, buradan kartınızı, her şeyi artık ilk bölümlerde size anlatmıştım. Kartınız sizin her şeyiniz oluyor. Yani pasaportunuz bile ve o kartınızın içerisinde kredi kartınız tanımlanıyor. Ne kullanacaksanız gelip buradan kartı okutuyorsun. Direkt hesabından düşüyor. Mesela 10 dolarla kredi alıp burada oynayabiliyorsun ve direkt en son gemiden çıkarken de kartınızın ödemesini o aşağıdaki hizmet masalarından yapabiliyorsunuz. Burası da böyle bir yerde. Bu gördüğünüz de oyun alanlarının olduğu yerde bir hot dog sırası. Tabii ki bu sırayı beklemeyeceğiz. Ama kesinlikle gemilerde aç kalmıyorsunuz ve her katta yiyecek bir şeyler bulabiliyorsunuz. Belli saatleri oluyor her restoranın, her mekanın. Mesela gündüz bu oyun alanındaki hot dogçu da böyle bir yerde. Ve burası da işte dostlar en üst katta bulunan kapalı havuz alanı. Bildiğiniz klimayla serinlettikleri için içerisi efil efil. Az önceki yer çok sıcaktı mesela. Biraz daha serinlik isteyenler bu kısmı kullanıyorlar. Şöyle bak, jacuzzi keyfi yapıyorsun. Yayla yayla, oh mis gibi. Burada havuzun içerisinde çimiyorsun. Güneşlenenler var. Ambiyansı da bu şekilde oluyor. Bir de bunun manzara izleyerek gidilecek kısmı var. Birazdan onu da göstereceğim. Nasıl, beğendiniz mi gemi işini? Bir yazsanız da yorumlara, merak ediyorum ne düşünüyorsunuz? Faydası oluyor mu mesela böyle anlatmamın? Geri bildirimlerini de her zaman yapabilirsiniz biliyorsunuz. Kapımız açık yorumlara, eleştirilere. Geminin içerisindeki güzellik merkezine geldik arkadaşlar. Masaj da yapıyorlar. O kısmı da ayrı da. Diyelim ki özellikle hanımlar için söyleyelim. Diyelim ki saçınızı boyatacaksınız. Manikür, pedikür. Başka ne vardı Burçin? Ben çok bilmem. Tırnak işleri. Hepsini yapıyorlar. Dolar olarak ödüyorsunuz. Mesela şimdi dip boyası fiyatı alacak olsak, örnek veriyorum, bize gelişi kaç? Ama 79 dolar, 99 dolar falan. Şöyle bak, bu da menümüz. Bakar mısınız? Neredeyse her şeyi yapıyorlar. Hani çok sıkılırsınız ya, olurdu hani gemide. Bunların hepsini yaptırabilirsiniz. Ve çok tatlı da insanlar. Tabii ki sporsuz olmaz. Takip edin arkadaşlar. Burada tertemiz havlularınız var. Alabiliyorsunuz. Sporunuzu yapmak için böyle, ne kadar güzel serin serin içerisi ya. Gerçekten 10 numara 5 yıldız mekan. Burada denize karşı koşabilirsiniz. Ve şu an düşünün 16. kattayız. Bayağı yüksekteyiz. Ve bir yandan da dilerseniz geminin önünde olduğumuz için böyle seyrederken manzaraya bakarak sporunuzu yapabiliyorsunuz. Şimdi Burçin diyor ki acaba yürüyüş mü yapsak, spor diyor. Ya dedim, biz bu videoları çekerken gemiyi belki 8 kere 10 kere baştan sona en çok yürüyen insanlarızdır ya dedim. Sonra durduk düşündük, hakikaten öyle. Hani sizler bu videoları kısacık sürede izliyorsunuz dostlar ama hani kaç saat sürüyor bir bölüm çekmemiz, görüyorsun değil mi? Ve 8 saat falan sürüyor. O yüzden bizden çok yürüyen yoktur gemide. Lakin bir gün olur da gemi yolculuğu yaparsanız neredeyse bütün gemilerde olan spor salonlarda böyle rahat rahat erişebileceğiniz konforda oluyor. Hadi bakalım, bir yere daha götüreceğim sizi. Küçük bir sanki park yapmışlar. Bakın burayı çok beğenmiştim ben ilk günde ama gündüz çekememiştik. Işık yetişmemişti. Yağmur çamurdan dolayı. Bir anda çünkü burada yağmur yağıyor. Ve isterseniz böyle... Tayfalarınızı tanımıyorsunuz ama onlar sizi tanıyor. Öyle mi? Teşekkür ederiz. Ben çok sık takip ediyorum. Özellikle de Bali'yi çok Öyle takip mi? etmiştim. Sağ olun. Aynen öyle. Sağ olun. Hatta o kocaman geminin hemen kruzun dibinde çekmiştiniz. Öyle mi? Baya takipteyim ben sizi. Teşekkür ederim. takip ederim. Sağ olun. İyi İyi işler tatiller. çıkartıyorsunuz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Halk bizimle. Yani o ekranların başındaki sen de olabilirsin işte. O yüzden yolculuklarım eğer sizlere de ilham oluyorsa, dünya turlarında sizler de bir şeyler feyiz alıyorsanız, ikinizdeki kıvılcımlar yangına dönüşüyorsa ne mutlu bize. Şöyle bir havuzları ve jacuzzileri gösterelim. Şu an geminin en önündeyiz. Rüya gibi değil mi ama arkadaşlar? Bakar mısınız şuranın rahatına, keyfine? Bence yine söylüyorum, dünyanın en keyifli tatillerinden biri. Bir bardan bir şeyler içelim artık. Böyle barlar var. Ne isterseniz bulabiliyorsunuz. Şimdi dedim ya, bizim içecek kartımız var diye. Normalde mesela ben burada gelip bir kola bile içsem ücretli oluyor. Ama kartınız olduğu zaman, bunu tanımlattığınız zaman ne isterseniz içebiliyorsunuz. Birer soğuk portakal suyu gömelim mi? Dilimiz damağımız kurudu. Böyle taze taze portakal suyu sıkıyorlar önünüzde. Taze portakal suyu sıktılar ya. Helal olsun. O yüzden yeme içmeye de sıkıntı çekmezsiniz. Aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Dünya varmış bu arada. Bakın birçok gemide ben bunu görmemiştim.
Çünkü normalde bu kısmı kaptan köşklerinin olduğu yerlerde görebiliyorsunuz. Ama burada yolcuların da gözetleme yapabileceği bir alan bırakmışlar. Hadi gelin. Bakar mısınız? Çok güzel manzarası var buranın. Sadece dalga sesi duyuyorsun. Nasıl gidiyor bu ya? Hala onu düşünüyoruz. Kaç gündür bunu tartışıyoruz. Çok keyifli gerçekten. Çocuklara müzik eğitimi veriyorlar. O kadar çok şey var ki ya neyi çekeceğimi şaşırdım artık. Jamaika'dan Daniel. Mesela 5.30'a kadar bak bu restoran açıkmış. Burası Fish and Chips. Balık patates restoranı. Gelmişken bir bakalım. Geçen gün ben burayı görmüştüm. Listeme almıştım. Tatmamıştık. Kısmet bugüneymiş. Oh. Bak neler varmış. Balık, tavuk, karides, sandviç. İstersen diyor 12 dolar ekstra vererek ıstakoza dönüştürelim diyorlar. Yani para varsa bir yerde kesin ıstakoz satmaya çalışıyorlar. Ama bize şimdilik balık keser. Şöyle bir tabak yap. Biraz karides, biraz balık, biraz tavuk ve patates kızartması. Böyle bir tırtıklamalık bir şey oldu. Ne güzel işte. Bu balık olan. Sık bakalım. Şöyle balığı panelemiş. Fish and chips yiyoruz. Güzel. Beğendim bunu. Şimdi artık akşamüstü gün batımı saatlerinde yine yukarıya gider bir gün batımı izleriz ama kahve içmeye geldik. Burası geminin 4. katı. Bugün tıklım tıklım. Son gün diye herkes alışverişlerini yapıyor. Böyle küçük küçük tezgahlar da kurmuşlar. Saatinden, kuyumundan ne ararsanız alabiliyorsunuz. Birazcık böyle vergi indirimi de olduğu için insanlar tercih ediyormuş. Şurada bir kahve içelim hadi gelin. Şimdi de yemek katına geldik. İlk defa bu seremoniyi görüyoruz biz de. Altı üstü bir yemek yiyeceğiz be kardeşim. Bu şov ne der? Mutlu insan. Abi. Afiyet olsun. Yani sadece böyle atıştırmalık bir şeyler yemek istediğimiz için bakın böyle salatalar falan yaptık. Hani bütün yemekleri göstermeyeceğim. İlk bölümlerde göstermiştim. Onları izlemenizi öneririm. Şöyle bir meyve tabağı yaptık. Böyle arkamdaki restoranda sanki bir tatil köyünde aradığınız bir hani mekan gibi düşünün. Her şeyi bulabiliyorsun. Gündüz olduğu için hafif bir şeylerle karnımızı doyuracağız. Afiyet olsun bize. Az önce Instagram'dan da takip ederseniz görürsünüz bir hayalin peşinde hesabımdan. Birkaç şey paylaştım. İnsan ne için yaşar diye bazen böyle oturup sorguluyorum. Hayatta gitmek isteyip de gidemediğim neredeyse hiçbir yer kalmadı. Sahip olmak istediğim her şeye sahip oldum. Ve hep aklımdan şu geçiyordu. Ne için yaşıyoruz? Amacımız ne? Mutluluk mu? Mutsuzluk mu? Zenginlik mi? Fakirlik mi? Acı mı? Yoksa sürekli bir şeyler haz almak mı? Böyle gezerken çok vaktiniz oluyor düşünmeye. O yüzden aslında insan seyahat ederken bir yandan da bence kendisiyle de yüzleşiyor. Çünkü kendimizi dinlemeyi unutuyoruz. Ama mesela benim çıkarımım şu oldu. Hiçbir şeyin sonu yok ya. Sonuçta insanın bir sonsuz ihtiyaçları var, beklentileri var. Dengeli yaşamak, durmak, şükretmek, andan keyif almak. Çalışılacaksa çok iyi çalışmak, durulacaksa durmak. Para kazanmaksa çok iyi kazanmak, harcamaksa harcamak. Ama sonsuz kendini kaptırmadan yapmak lazım bunu. O yüzden ben seyahat ettikçe özellikle kendimde gördüğüm şey durup düşünüp kendime Deniz daha dengeli ol oğlum, daha yavaş ol bak, daha kendini geliştir. Ama abartmadan, çok hırslanmadan, azimli ol ama hırslı olma diyerek böyle öğretiler veriyorum. Çok güzel bir gün batımı izlerken sizlerle bu hislerimi paylaşmak istedim. Gün batımı da nasıldı biliyor musunuz? Böyleydi dostlar. Artık Malezya açıklarındayız. Bugün son kez güneşi batıracağız. Malekka Boğazı'ndan geçip sabah inşallah Singapur'da olacağız. Ve akşam oldu. Güzel gün batımını izledikten sonra bugün artık kapanış partileri falan olacak, etkinlikleri olacak ama biraz acıktık yine. Böyle bir restorana geldik. Burası da paralı restoranlardan bir tanesi. Bugün de bir sushi falan yiyelim artık dedik yani çok acıktım, dondum. O yüzden arkamdaki hani sesi ve gürültüyü soracak olursanız kapanış partisi olacağı için böyle bir etkinlik yapılıyor bugün. Şimdi yemek yemeye giderken size bir şey söylemek istiyorum. Ben bu gezinin özetini açıklamaya bırakırım. Oradan bakarsınız. Kurt gibi açım. Hadi bir de yemek yiyelim. Böyle önünüzde direkt şeflerim yapıyor. Hi bro. Bakalım nasıl olacak. Zaten Burçin de sabahtan beri sushi de sushi diye eli titriyordu. Ama bazlama olsa şu an bazlama mı sushi mi?
Tabii ki de bazlama. Ya biz yörük insanız. Goca yörük. Biz koca yörüyüz. Biz Fethiyeliyiz, koca yörüyüz. Zeytinyağı, limon, kekik, bazlama ve yeşil ve siyah zeytin. Bitti. Resmen sıraladı hepsini. Ama benim de canım çekmeye başladı. 40 küsür gün oldu. Olsun. Ben artık bunlara çok alıştım. Onu da zorla alıştırıyorum. Bak Burçin kaynanan seviyormuş. Çorba dedin. Miso çorbası geldi. Ha tarhana ha miso sup. Evde de biz zaten Fethiye'de miso çorbası içerdik. Japonya'da birçok kez anlattım bunları. O videolarımda zaten bütün bu sushi kültürüne, başlangıçlara dair her şeyi izlemişsinizdir diye artık tahmin ediyorum. Ayrıca dünyada gittiğim en iyi ülkelerden biridir. Bir dünya bölüm yaptım. Kesinlikle o bölümleri izledikten sonra rahatça Japonya'yı gezersiniz dostlar. Çorba geldi, miso çorbası içiyoruz. Bunu mesela çok iyi yapan, çok iyi yapar. Alışması da zordur. Bu nasıl çorba ya? Şimdi akşam birazcık daha artık sakin geçmeye başlıyor dönüşlerde özellikle. Çünkü insanlar dinleniyorlar, bagajlarını yapıyorlar. Tabii belli yerlerde canlı müzik noktaları oluyor. Şimdi birkaç tanesini size gösteririm insanların neler yaptığını ama şurada çok tatlı bir bar vardı. Hiç buraya gelmemiştik. Sadece ilk gün size böyle bir hızlandırılmış tanıtmıştım. Şurada birazcık bir şeyler içip keyif yapıp dinlenelim. Bayağı artık yorulmaya başladık. Yani takdir edersiniz. Burçin Hanım da şahittir. 4 günde, 5 günde 4. bölüm değil mi bu? Evet. Yani o yüzden birazcık hani bizim işimiz bu. Siz bizden bu gemileri daha böyle yaşayarak, daha keyif alarak gezersiniz. Biz bir yandan içerik üretmek zorundayız. Birazcık seçim meselesi aslında. Hani ya hiç gezmeden, video çekmeden sadece anı yaşayacaksınız ya da bizim gibi işte işiniz varsa bu şekilde içerik üretip bir şeylerden feragat ederek aslında odaklanacaksınız. Diğer türlü çünkü imkansız oluyor. Yorucuydu aslında, bakmayın yani biraz koştur olduğunuz anlar oluyor. Bazen mesela adaya iniyorsunuz, diyorlar ki 6 saatiniz var, işte Malezya'da öyle oldu mesela. Evet. Son dakikaya kaldık gemiyi falan. Ama sizler daha böyle yayarak gezebilirsiniz. Biz birazcık daha artık bugün tatil yapalım, duralım, dinlenelim kafasındayız. O yüzden mesela hiç gelmediğimiz barlardan bir tanesinde gelip görelim dedik. Baksanıza ne kadar şık. Gayet 10 numara mekanlar var geminin içinde. İşte bu kısmı da size hiç göstermemiştim. Devasa bir sahne sanatlarının sergilendiği tiyatro alanında güzel bir şov izliyorsunuz. Şov çok güzeldi. Şimdi mesela o bitti. İnsanlar böyle barlara gelip canlı müzik dinliyorlar. Çok tatlı böyle barlar da yapmışlar. Hanımefendi de sesi çok güzel. Çok keyifli bir canlı müzik sahne sanatlarını sergiliyor. Müzik varsa dünya güzeldir be dostlar. Gemideki diskolardan birini görüyorsunuz. Böyle canlı müzik yapıyorlar gerçi daha çok. İsteyenler de dans ediyor. Bakın ortam böyle. Ve gemi videomuzun da kapanışını artık yapabiliriz. Elimden geldikçe size 4 bölüm şeklinde bu yolculuğumu anlattım. Bir kere ne demiştim? Kıyaslamalar yaparak önerir miyim, önermez miyim? Bundan bahsedeceğim demiştim videolarımın ilk başında. Karayipler'de ya da Akdeniz'de gittiğim gemi yolculuklarından farklı olarak söyleyebileceğim şey, oralarda böyle daha uzun zamanlarımız oldu yolculuklarda ve durduğumuz duraklarda. Bu birazcık daha hızlı oluyor çünkü gününüz az. Bunda daha çok Singapur'da da zaman geçiriyordunuz. Mesela 7-8 günlük bir paketti ya bu. İşte uçuşunuz var, Singapur'da konaklama yaptırtıyorlar. Dönerken yine biraz daha zaman geçirebiliyorsunuz. Ve bazı insanlar mesela sadece Singapur'u görmek için gemi yolculuğuna katılmışlardı. Tanıştığım Türkler ve hani bu çerçeveden bakarsanız ki Singapur'da konaklama vesaire ne kadar pahalı biliyorsunuzdur. Bütçe anlamında bu coğrafyayı gezmek için iyi. Ama uzun olmasını ben mesela daha çok tercih ederdim. Örnek veriyorum, Karayipler'de mesela 10-12 gün yani böyle yaya gemi yolculuğu yapmıştık. O yüzden böyle bir kıyaslama yapmış olalım.
Yemekler önceki gemilerde bence daha iyiydi. Ama çalışanlar çok tatlıydı. Odalar gayet tertemiz, pırıl pırıldı. Ve elimden geldikçe sizlere bu yolculukta zaten hem adalarda hem yemeklerinde hem eğlencesinde hem manzaralarında hepsini anlattım. Açıklamaya detayları bırakırım. Özellikle aileler çok memnun oluyor bu yolculuklarda. Çünkü çocuğunuzu mesela oyun alanlarına bırakıp siz kendiniz bir yandan güneşte tatil yapabiliyorsunuz. Ya da sürekli bagaj taşımadığınız için yorulmuyorsunuz. Limana park ediyor merkeze gemiler ve oradan yürüyerek gidiyorsunuz birçok yere. Çiftler de çok seviyor. Yani aslında hani Burçin'de de bunun tartışmasını yapıyorduk, hatırlar mısınız? 2. bölümdü sanırım. Bu gemi yolculuğu herkese hitap eden bir şey. Gencine yaşlısına herkes kendinden bir şey bulabilir. Bütçe kısmına siz kendiniz karar verin ama biliyorsunuz buralara uçmak için normalde uçak biletleri bile zaten 40.000 TL falan oluyor. Kampanya döneminde almazsanız. Ama bunun içerisinde işte sizi 8 gün gezdiriyorlar, uçuruyorlar, gemiyle gezdirip yedirip içiriyorlar. Paraları ödüyorsunuz. Kendiniz kıyaslamasını yaparsınız. Ben elçiyim. Gördüklerimden ve tecrübelerimden kıyaslama yaparak size önerilerde bulunabilirim sadece. O yüzden hanımlar beyler, gemi yolculuğu güzeldir. Benim de hayatımda görmek istediğim birkaç gemi ve yolculuk var. İnşallah ileride Royal Caribbean'la o yolculuklara da katılırım. Sizlere de tecrübemi yerinde anlatırım, aktarırım. Şimdi yeni bir ülkeden videolar gelmeye başlayacak. O yüzden ne yapıyorduk bu zamana kadar izlediysek kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Ve güzel yorumlarınızı da hani gemi yolculuğu olur, bana sorularınız olur, dünya turumla ilgili olur. Yorumlara yazarsanız bana verebileceğiniz en büyük destek olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gemi yolculuğumuz bitti. Bir sonrakinde acaba nerede, nasıl bir şekilde yolculuk yapacağız? Hep birlikte bunu şahitlik etmiş olacağız. Hadi bakalım, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlar. Bay bay. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.